Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu güzel değişik çantanın tarifini anlatacağım. Lütfen kanalıma abone olup beğeni, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beni Instagram'da, Pinterest'te, Facebook'ta da, TikTok'ta da takip edebilirsiniz. Hepsinde kanalımın, sayfalarımın isimleri, Funda'dan el işleri. YouTube kanalıma da ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, bu şekilde güzel farklı bir çantamız oldu. Ben kağıt iple ördüm ama siz koton iplerle de örebilirsiniz. Kağıt iple daha sert duruyor. Koton iplerle daha yumuşak duruyor. Böyle değişik bir askı tercih ettim. Farklı bir askı tercih ettim. Askının yapılışı da videonun içinde var. Sap kısmını değişik bir renkle ördüm ben ama siz aynı renkle de örebilirsiniz. Motiflerini de tek renk ördüm ben. 3 motiften oluşuyor çantamız. Bu askı kısımlarını düz örüyoruz. Çantanın içinde zaten videonun içinde anlattım nasıl olduğunu. Ve siz isterseniz motifleri değişik değişik renklerde örebilirsiniz. Farklı farklı renklerde de örebilirsiniz. Astarlayabilirsiniz, çıt çıt dikebilirsiniz, kapak yapabilirsiniz. Hepsi sizin zevkinize kalmış. Bu şekilde geniş bir çantamız oluyor. Gayet güzel. Şimdi şöyle ben size kaç santim olduğunun ölçüsünü vereyim. Sığdıramıyorum kameraya. Gayet büyük bir çantamız. Şöyle eninin ölçüsü 47 santim. 47 santim eninin ölçüsü. Bayağı bir büyük bir çantamız. Şu yan uzunluğunun ölçüsünü de vereyim. Evet, 36 santim yan uzunluğu. Şu orta kısmının uzunluğunu da vereyim. Burası biraz dar olduğu için 25 santim. Orta kısmının da uzunluğu 25 santim. Evet, askı uzunluğunu da verelim. Şöyle bittikten sonra komple şu zincirlerle beraber ne kadar olmuş? Şöyle ölçelim. Siz farklı bir askıda tercih edebilirsiniz. 63-64 santimde askı uzunluğumuz oldu. Çantamıza 275 gram ip gitti. İki rengimizi hep beraber böyle komple ölçtüğüm zaman 275 gram ip kullandım. Evet, çok güzel değişik bir çantamız oldu bu da. Büyük çanta sevenler için gayet güzel bir çantamız oldu. Evet, ben çantamızın örülüşünü anlatmaya başlayayım. Siz de bu arada eğer abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun. Ve çanta hakkında ya da farklı düşüncelerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Ve beğenilerinizi bekliyorum. Evet, kolay gelsin herkese. Evet, çantamızı örmeye motifiyle başlıyoruz. 3,50 milim bir tığ kullandım ve kağıt iple örüyorum ben çantamızı. Siz daha yumuşak görünmesini isterseniz çantanın formunu koton iplerle ya da makrome iplerle de örebilirsiniz. İnce makrome iplerle de örebilirsiniz. Bu şekilde bir halka yapalım. Ve tığımızı buradan halkanın içinden geçirip ipimizi doluyoruz. Ve bir tane zincirle buraya sabitliyoruz. Ve buradaki halkanın içine batarak bu şekilde sık iğneler yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra şöyle elimizle düzeltelim. Kağıt iple örüyorsak bu ipimizi buradan tutarak çekiyoruz ve halkamızı bu şekilde iyice küçültüyoruz. Eğer kağıt ip kullanıyorsanız siz de çok fazla çekiştirmeyin, kopabilir. Ama farklı renk
farklı ipler kullanacaksanız iyice sıkıştırın daha da. Evet, bu ipimizi daha sonra burada içinden yürüterek kaybedeceğiz. Bu sık iğnelerin içinden, altından yürüte yürüte kaybedeceğiz. 8 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra birinci yaptığımız sık iğneye batalım. Ve buraya bir kaydırmayla sabitleyelim ipimizi. Bir tane zincir çekiyoruz ve aynı boşluğa batarak bir tane de sık iğne yapıyoruz. Şimdi ikinci sıramıza geçebiliriz. Evet, sık iğnemizi yaptık. Ve burada 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Önümüzdeki sık iğneye değil, diğer sık iğneye batarak buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Yine 3 tane zincir. 1, 2, 3. Önümüzdeki sık iğneyi atladık. Diğerinden battık. Ve bir tane sık iğne yaptık. 3 zincir. Önümüzdekini atlıyoruz. Diğerine bir sık iğne yapıyoruz. 3 zincir. Ve burada bir tane atladığımız zaman kaydırma yaptığımız ilmeğimiz var. Bu ilmeği geçiyoruz ve birinci yaptığımız sık iğneye batarak bir tane kaydırmamızı yapıyoruz. Şu şekilde elimizle düzelttik. Burada 1, 2, 3, 4 tane köşelerimizi arttıracağımız yerimiz oldu. Şimdi burada 5 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5. Direkt kaydırmamızı yaptık ve 5 tane zincirimizi çektik. Önümüzdeki halkanın içine batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve üstüne doluyoruz ve önümüzdeki sık iğnenin tepesinden batıyoruz. İpimizi doladık tığımıza ve tığımızda 1, 2, 3 tane ilmeğimiz var. Tığımıza doluyoruz ve bu ipimizi üçünün içinden çıkarıyoruz. Bir seferde çıkardık. Tekli trabzan diyorum ben buna. Tekli trabzan yaptık. Bir tane. 1, 2, 3 zincir çektik. Önümüzdeki zincir boşluğuna batarak bir tane sık iğne yaptık. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Üstüne doladık ve sık iğnenin tepesine dolayarak üçünü bir seferde örerek tekli trabzan yaptık. 1, 2, 3 zincir. Zincir boşluğunda bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Sık iğnenin tepesine bir tane, üçünü bir seferde ördüğümüz trabzandan yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir. Zincir boşluğuna bir sık iğne. 1, 2, 3 tane zincirimizi çekiyoruz en sonunda da. Ve şimdi burada bir tane tekli trabzan elde etmemiz için 1, 2, ikinci zincirden batıyoruz ve kaydırmamızı buraya yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve aynı zincir boşluğunun içine bir tane sık iğnemizi yaptık. Evet, 1, 2, 3. sıramızda bu şekildeydi. Şimdi 4. sıramıza geçiyoruz. 4. sıramızda da 3 tane zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektik ve önümüzdeki zincir boşluğuna batarak bir tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3 tane zincir çektik ve önümüzdeki zincir boşluğuna batarak bir sık iğne daha yapalım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz ve alt sırada burada tekli trabzan yapmıştık. O trabzanın tepesinden batarak bir tane sık iğne yapıyoruz bu sırada. 1, 2, 3 tane zincir halkamız oluştu. Bir tane sık iğne yaptık. Aynı buradaki trabzanın tepesine bir sık iğne. Burada arttırma yapmış oluyoruz. 1, 2, 3 zincir çektik.
Ve önümüzdeki zincir boşluğuna bir sık iğne, 1, 2, 3 zincir. Yine önümüzdeki boşluğa bir sık iğne, 1, 2, 3 tane zincir çektik ve alt sırada trabzan yaptığımız yere denk geldik. Bu trabzanın üstüne bu şekilde batarak bir tane sık iğnemizi yaptık. Arttırmış oluyoruz yani burada. Şimdi alt sırada bir taneydi bu boşluk. Üst sırada 2 tane oldu. Şimdiki sırada da 3 tane boşluğumuz oldu. 1, 2, 3. Önümüzdekinden bir sık iğne. 1, 2, 3. Diğer boşluktan bir sık iğne. 1, 2, 3. Ve önümüzdeki trabzanın üstüne bir tane sık iğne. 1, 2, 3 sıra sonuna kadar anlatayım. Yine 3 tane zincir. 2, 3. Ve burada ilk başta yapmış olduğumuz yine sık iğnenin tepesine batarak bir kaydırmamızı yapalım. Bir tane 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimizi çektik yine bu sırada da. Çünkü bunun 2 tanesi trabzan sayılacaktı. Onun için bir sırada 5 zincir çekiyoruz. Diğer sırada 3 tane zincir çekiyoruz. Trabzan sıramızda 5 tane zincir çekiyoruz. Evet, 5 zincirimizi çektik ve önümüzdeki zincir boşluğuna hemen batıyoruz. Sık iğnemizi yaptık. Burada arttırmış olduk. 1, 2, 3 zincir. Diğer zincir boşluğuna bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Diğer zincir boşluğuna bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Tığımıza doluyoruz. Ve burada alt sırada bu trabzanın üstüne sık iğne yapmıştık. O sık iğnenin üstüne de şimdi 3 sefer, üçünü de bir seferde çıkardığımız tekli trabzan yaptık. Evet, bir sırada tekli trabzan yapıyoruz. Bir sırada sık iğne yapıyoruz. Bu böyle devam edecek. Üst üste buralarda iki kenarda arttırmış oluyoruz. 1, 2, 3 zincir. Hemen önümüzdeki boşluğa sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Önümüzdeki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Yine önümüzdeki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Tığımıza doladık. Önümüzdeki sık iğnenin tepesine batarak üçünü bir seferde çıkarıyoruz. Tekli trabzanımızı yaptık. En altta bir tane zincirimizden oluşan bir boşluğumuz vardı. Diğer sırada 2'ye çıktı. Öbür sırada 3'e çıktı. Bu sırada da 1, 2, 3, 4'e çıktı. 1, 2, 3 zincir. Devam ediyoruz. Bütün köşelerimiz bu şekilde. Aynı şekilde devam edecek. 1, 2, 3 zincir. Ve buradaki boşluğa batalım. Eğer karıştırırız diyorsanız başlangıç bitiş yerlerine yer belirleyici takabilirsiniz siz. Üstüne doladık. Sık iğnenin tepesine bir tane tekli trabzan yaptık. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Bir sık iğne yine. Sıra bitene kadar anlatayım. Siz anladıysanız burayı atlayabilirsiniz izlemeden. Ve sonuncu boşluğumuza da sık iğne yaptıktan sonra yine burada 5 tane zincir yaptığımız yere geldik. Eğer siz bu başlangıç yerini karıştırırsanız buraya yer belirleyici takın. Bu halkamıza 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz sıra sonunda. Ve burada 1, 2, ikinci zincire batarak kaydırma yapıyoruz. Bir üst sıraya çıkarken bir zincir çektik. Aynı zincir boşluğuna aynı yere batarak bir tane de sık iğne yapıyoruz burada. Ve bu sıramızda 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3.
Evet, bir sırada 5 tane, bir sırada 3 tane zincir çekeceğiz. Hemen önümüzdeki halkadan başladık sık iğnelere. 1 2 3 zincir, boşluğa bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne, 3 zincir, yine buradaki boşluğa bir sık iğne, 1 2 3 zincir ve önümüzdeki buradaki tekli trabzan yaptığımız yere bu şekilde tepesinden batarak bir tane sık iğne, yine 3 tane zincir, önümüzdeki boşluğa bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne, önümüzdeki boşluğa bir sık iğne, 3 tane zincir çekiyoruz. Bu köşelerimizde trabzanların üstüne sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde artmış oluyor köşelerimiz. Bu sırayı da anlatayım. Üst sıraları anlatmama gerek yok. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar aynı şekilde arttırma işlemine devam edeceğiz. Farklı hiçbir işlem yok. Ben arttırma işlemim bittikten sonra size kaç sıra ördüğümü, kaç santim ve kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. 3 zincir, yine burada trabzan tepesine sık iğne, köşelerimizde. Eğer karıştırırsanız bu köşelere de yer belirleyici takabilirsiniz siz. Evet, sonuncu sık iğnemiz 3 zincir ve burada tepesine bir tane sık iğne yapalım. Pardon, kaydırma yaparak birleştirdik ve yine bu sıramızda 2 3 4 5 zincirle başlıyoruz. Burada tekli trabzan yapacağız bütün sık iğnelerin tepesine. Görmüş olduğunuz gibi karemiz oluşmaya başladı. 4 tane köşemiz var ve bu 4 tane köşemizde arttırma işlemleri devam edecek. Aynı gösterdiğim şekilde örüp gelelim. İstediğiniz büyüklüğe gelene kadar. Ben de ördüğümde kaç santim olduğunun ölçüsünü size vereceğim. Evet, bu şekilde istediğimiz uzunluğa, genişliğe gelene kadar arttırmaya devam edip geliyoruz. Evet, parçamız istediğim genişliğe gelene kadar arttırma işlemine devam edip geldim. Şimdi şu şekilde ben size eninin ölçüsünü vereyim parçamızın. Evet, parçamızın uzunluğu 36 santim oldu. Siz de istediğiniz genişliğe gelene kadar arttırabilirsiniz. Kaç sıra örmüşüm onu da sayayım size ben. Şuradan sayalım. Bu sık iğne sırasından başlamıştık ortada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 sıra olana kadar arttırma işlemine devam ettim. En sonuncu sırada tekli trabzan yaptığımız şekildeki bitecek sıramız. Tekli trabzan yaptığımız gibi sık iğne değil, tekli trabzan olan sırada bitecek arttırma işlemimiz. Şöyle şu arada da kaç tane olmuş onu da sayalım. Burada tekli trabzanımız var köşedeki. Burada da ekleme yaptığımız, kaydırma yaptığımız yer var. Bu arada kaç tane halkamız olmuş sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane arttırmışım. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Yine burada altta 5 tane çekmiş olduğumuz zincirin ikincisinden batarak kaydırmamızı yaptık. Ve buraya bir tane zincir çekip aynı boşluğa bir sık iğne yapıyoruz köşede. Bir tane zincir çekiyoruz ve önümüzdeki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. Köşelerimiz bu şekilde, bir zincir bir sık iğne. Ama kenarlarımızda 1
2 tane zincir, bir sık iğne, 1 2 zincir, boşluğa bir sık iğne. Evet, bu son sıramız bu şekilde oluyor. 2 zincir, bir sık iğne olarak devam edecek. Bu köşeye kadar örüp geliyoruz. Burada 2 zincir, bir sık iğne olarak örelim. Buradaki trabzan yaptığımız yere, köşeye gelene kadar örüp geliyoruz. Evet, 2 zincir, bir sık iğne olarak bu köşemize kadar geldik. Köşemizde sık iğnemizi yaptıktan sonra buradaki trabzanımızın bir önündeki boşluğa sık iğnemizi yaptıktan sonra şöyle göstereyim. Şurası trabzanla geçiş yaptığımız yer, bu köşe bu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum köşelerde ve trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve önümüzdeki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Ve şimdi tekrar 1 2 zincir çekip bir sık iğne olacak şekilde devam ediyorum. Kenar kısımlarımız bu şekilde oluyor. Köşelerimizde, bu köşelerde bir zincir, bir sık iğne, bir zincir yapıyoruz. Bütün köşelerde aynı şekilde, burada da aynı şekilde yapacağız. Aralarda 2 zincir, bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne olarak öreceğiz. Evet, burada da bir zincir, bir sık iğne, bir zincir yapalım ve bu köşemizde de aynı şekilde yapıyoruz. Ve başladığımız yere kadar aynı şekilde örüp geliyoruz. Evet, örme işlemimiz bitti. Bütün köşelerimizi aynı gösterdiğim şekilde örüp geldik. Ve burada en sonda bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimizi keseceğim artık. Bir tane zincirimizi çektim. Ve ipimizi kesiyoruz. Evet, bu ipimizi bu şekilde çıkaralım buradan. Ve ilk başta yapmış olduğumuz sık iğnenin altından tığımızı takıyoruz. İpimizi arkaya doğru çekelim. Ve burada şimdi bir tane zincir çekmiştik. O zincirin içinden yine arkaya doğru ipimizi çekiyoruz. Bu şekilde bitirmiş olduk sıramızı. Evet, bu ucumuzu burada içinden yürüterek kaybedelim. Bu ağız kısmında yürütebilirsiniz. Daha sonra sık iğne gideceğiz bu ağız kısmına. Evet, parçamızın örülüşü bu kadardı. Karemiz bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi ben K tipli ördüğüm çantaları ütülüyorum. Ve bu motifimizi de ütüledim. Ütüledikten sonra da kaç santim olmuş? Değişmiş mi? Bir bakalım. Evet, 36,5 37 santim sayılır. Bu iki zincir, bir sık iğnelik sıradan sonra da bu şekilde oldu ölçüsü. Şimdi bu motifimiz bittikten sonra 2 tane daha aynı motife ihtiyacımız var. Ama o motiflerin askı takmak için bir kısmını örmeyeceğiz. Ben örmüştüm onun da bir parçasını. Size şu şekilde göstereyim. Diğer kare parçamız gibi örmeyeceğiz. Bir 13 sıra ördükten sonra zincir çekerek dönerek bu şekilde döne öreceğiz ki bu köşemizde arttırma olmasın. Diğer köşelerimizde arttırma yapabilelim diye. Evet, şimdi motifimizi aynı bu şekilde başladık. Size anlattım videonun başında. Ve bu başladığımız motifi buna ulaşana kadar sayısını arttıracağız. Daha sonrasını size göstereceğim. Şimdi 13 sıra arttırma işlemini yapıp gelelim. Evet, parçamızı 13 sıra olana kadar ben örüp geldim. Bu motifimizin burada döne örmeye başlayacağımız yere kadar örüp geldim. Ve şu şekilde ölçtüğümüz zaman tam burayla aynı hizada 13 sıra ikisi de. Yani buradan itibaren arttırma yapmayacağız. Bu kenara düz bir şekilde devam edeceğiz. Ama diğer 3 köşe aynı şekilde örülmeye devam edecek. Şimdi bu parçamızı kaç santim olana kadar genişletmişim. Ben size santim olarak ölçüsünü de vereyim. Eğer farklı bir renkle örüyorsanız siz de santimine göre ayarlayabilirsiniz arttırma sıranızı. Evet, bu parçamız
22 santim olana kadar ben arttırdım. 22 santim olduktan sonra arttırma işlemi. Artık arttırma yapmadan, daha doğrusu bu 3 köşede arttırma devam edecek ama burada devam etmeyecek. Örmeye devam edeceğiz şimdi. Nasıl ördüğümü size anlatacağım. Yine aynı, şu kaç sıra arttırmışım bu arada, kaç sıra arttırdıktan sonra arttırmamaya başlamışım onu da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane olana kadar arttırmışım. 13 sıra oldu sıramız. Evet, şimdi burada bu parçamızı alayım. Artık bu parçamızı da diğeriyle aynı hizaya gelene kadar öreceğiz. Şimdi buraya aynı şekilde arttırmalarımı yaparak devam ettim. Ve altta çekmiş olduğum 5 tane zincirin ikincisine batarak kaydırmamı yaptım ve sıra sonuma, sıra başıma geldim. Evet, burada şimdi bir tane zincir çektim ve önümdeki zincire batarak bir kaydırma yaptım. Diğer zincire de batarak bir kaydırma daha yaptım. Ve önümde bir tane zincir kaldı. Şimdi burada örmeye devam edeceğiz. Burası kenar kısmı olacak artık. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum burada. Ve buradaki 3 tane, bu önümdeki değil, diğer 3 tane olan zincir boşluğuna batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi 3 tane zincir, 1, 2, 3 ve önümdeki boşluğa yine bir sık iğne. 1, 2, 3 tane zincir ve buraya bir tane sık iğne. 1, 2, 3 zincir ve önümdeki boşluğa bir tane sık iğne. Evet, burada modelimiz aynı şekilde ilerleyecek. Buraya siz isterseniz yer belirleyici takabilirsiniz karıştırmamak için. Şimdi burayı aynı şekilde öreceğim. Alt sıralarda yaptığım gibi 3 zincir çekip bir sık iğne yapacağım hepsine. Ve burada köşede bir trabzan, bir sık iğne olarak köşelerimizi ördüğümüz yere aynı işlemi yapacağım. Yine 3 tane zincir çekip bir sık iğne yapacağım. 3 zincir çekip bir sık iğne yapacağım. Bu 3 tane köşemiz aynı şekilde örülecek buraya kadar. Ve buraya geldiğimizde tekrar görüşelim. Burayı aynı altta anlattığım gibi buraya kadar örüp geleceğiz. Evet, bu başlangıç yerimize kadar örüp geldik. Yer belirleyicimizi takmıştık sonradan. Şimdi bu yer belirleyicimizin bu üst sıraya çıkış yerimizi olduğu yere, kaydırma yaptığımız yere bir işlem yapmayacağız bu sırada. Şu şekilde bir tane zincir çekeceğiz. Üstüne doluyoruz. Ve önümüzdeki 3 tane zincirin ortasındakine batarak bir ilmek çıkarıyoruz. Ve buraya ikili trabzan yapacağız. İkisini ördük. Diğer ikisini de ördük. Evet, dönüş yerimiz bu şekilde olacak. Artık böyle devam etmeyeceğiz. Burada 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Ve modelimizi çeviriyorum şimdi. Şimdi bu köşe kısmını örmeyeceğimiz için burası askı kısmı olacak. Burasının düz olması lazım. Bu köşede arttırma yapmayacağız. Diğer 3 köşede arttırmamızı yapmaya devam edeceğiz. Evet, 4 tane zincirimizi çektikten sonra önümüzdeki boşluğa değil, diğer boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Yine burası aynı. 3 tane zincir çektik. Diğer boşluğa sık iğne yaptık. 3 tane zincir. Önümüzdeki zincir boşluğuna bir sık iğne. 3 zincir. Önümüzdeki zincir boşluğuna bir sık iğne. Bu şekilde yine örelim. 3 zincir, bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne olacak şekilde bu köşeye kadar örelim. Bu köşede de size nasıl bu köşeyi döndüğümü anlatayım. Aynı şekilde döneceğim ama belki karıştıranlar olur. Yine ben burayı da anlatayım, daha anlaşılır olsun. Buraya köşeye kadar örüp gelelim.
Evet, köşemize geldik. Arttırma yaptığımız yere 3 tane zincirimizi çektik ve burada yapmış olduğumuz sık iğnenin bir önüne bir tane sık iğne, yine 3 tane zincir, 2 3 zincir, üstüne doluyoruz ve önümüzdeki sık iğnenin tepesinden batarak tekli trabzan yapıyoruz köşede. Alt sırada sık iğne yapmıştık. Bu sırada tekli trabzan yapıyoruz. Arttırma işlemi yaparken 1 2 3 tane zincirimizi çektik ve önümüzdeki boşluğa bir sık iğnemizi yaptık. 1 2 3 zincir, boşluğa bir sık iğne. Yine aynı şekilde ilerliyoruz. 3 zincir, bir sık iğne olacak şekilde örüyoruz. Bu köşeye geldiğimiz zaman yine arttırma yaptığımız yere buradaki sık iğnenin bir yanına 3 zincir, üstüne tekli trabzan, sonuna yine 3 zincir çekip bir sık iğne yapıyoruz. Burası bu şekilde. Aynı burada gösterdiğim işlemi bu köşede tekrarlayacağız. 3 zincir, bir sık iğne olarak burayı öreceğiz ve bu köşede de yine arttırma işlemimizi yapıyoruz. Aynı burada anlattığım şeyi hem burada hem burada uygulayacağız. Daha sonra 3 zincir, bir sık iğne olacak şekilde buraya kadar bu arttırmamızı bu geçiş yerimize kadar öreceğiz. Ama bu geçiş yerimize gelmeyeceğiz tabi. Buradaki zincirden döneceğiz burada. Buraya kadar örüp gelelim. Burada size anlatayım ben yine. Evet, düz öreceğimiz kenara kadar, köşeye kadar örüp geldim ben. Şimdi normalde buraya kadar örüp de dönüyorduk. Ama artık burası düz ilerleyeceği için buraya kadar örmeyeceğiz. Şimdi burada bakın, bu yer belirleyicimizden arttırma yaptığımız yer burası. Sıra başlangıcımız. Bundan sonra ikinci kareden örmeye, dönmeye devam edeceğiz. Ve şimdi burada sık iğnemizi yaptık. Bir zincirimizi çektik. Tığımıza doladık. Ve önümüzdeki birinci zinciri atlıyoruz. Ve ikinci zincire batarak buraya yine 1, 2, ikili trabzan yapıyoruz. 2 seferde çıkaracağız. Dönerken 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincirimizi çektik. Ve bu şekilde görüntümüz. Ve şimdi modelimizi çeviriyoruz. Arka kısmından örmeye devam ediyoruz. 4 tane zincirimizi çektik ve önümüzdeki bu boşluktan değil, diğer boşluktan batarak bir sık iğnemizi yaptık. 3 zincir, bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne. Burası bu şekilde ilerleyecek yine. Yine bu kenara gelene kadar burada zaten belli oluyor artık. Buraya kadar öreceğiz. Buraya kadar devam etmeyeceğiz. 1, 2, 3.'ye kadar öreceğiz. Evet, yine burada askı kısmımıza kadar örüp geldik. Köşelerimizi de arttırma işlemlerimizi yaptık. Askı takacağımız, öreceğimiz yere kadar ördük. Şimdi burada yer belirleyicisinden 1, 2, 3 tane ilerisindeki kareye kadar ördük. Burada bir tane zincir çekiyoruz. Üstüne doluyoruz. Önümüzdeki bir zinciri atlıyoruz ve diğer zincire batarak yine kenar kısmında bir ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi burada yine 4 tane zincir çekerek dönüyoruz. 1, 2, 3, 4. Çevirdik ters tarafını. Önümüzdeki boşluğa değil, diğer boşluğa batarak bir sık iğne yaptık. 3 zincir, bir sık iğne. Yine burası aynı şekilde ilerliyor. Köşe kısmımızda da aynı arttırma işlemini yapacağız. Buradaki sık iğnenin üstüne bir tane tekli trabzan yapacağız sadece her köşede. Ve o şekilde yine burada yer belirleyicimizin olduğu yere kadar 1, 2, 3, 4 tane kare ilerisine kadar, buraya kadar örüp geleceğiz. Evet, bu şekilde örüp gelelim buraya kadar. Evet, yine askı kısmımıza kadar örüp geldik. Şimdi bu sırada da
Bu yer belirleyicisinden, yani sıramızın başlangıç yerinden 1, 2, 3, 4 tane kare kalana kadar ördük. Burada bir zincir çektik. Ve önümüzdeki zincire değil, diğer zincire batarak ikili trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekerek yine çevirdik. Ve önümüzdeki boşluğa değil, diğer boşluğa batarak bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne olacak şekilde yine örmeye devam edeceğiz. Bu köşemizde de alt sırada tekli trabzan yapmıştık. Bu sırada 3 zincir, bir sık iğne, 3 zincir yapacağız. Bütün bu 1, 2, 3 kenarımızda da aynı işlemi tekrarlayacağız. Arttırma işlemimizi yapacağız. Ama askı kısmında yapmayacağız. Yine burada yer belirleyicimizden sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane kare kalana kadar öreceğiz. Ve burada yine ikinci zincire batarak ikili trabzan yapıp 4 tane zincir yaparak döneceğiz. Ve bu köşelerde yine arttırma işlemimizi yapacağız. Ve bu kenara geldiğimizde yine aynı işlemi tekrarlayıp dönüşümüzü yapacağız. Yani burada şöyle anlatayım ben size. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karemiz görünüyor. Askı kısmında 1, 2, 3, 4, 5 kare de burada görünüyor. Askı kısmımızda. Şimdi buraya bir sıra daha örüp bir sıra daha öreceğim. 7 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane karemiz olması lazım bu kenarda. Ve burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu dönüp geldiğimde burası da 7 tane kare olacak. 7 tane kare olduğunda ben o genişliğin yeterli olduğunu düşündüğüm için bıraktım. Ama siz isterseniz motifinizi büyütebilirsiniz daha da ya da küçültebilirsiniz. Küçük bir çanta isterseniz. Evet, modelimizi örüp geldim. Bu yer belirleyicisinin yanından saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kenardan saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane karemiz oldu. Şimdi sonuncu kareyi sizle beraber yapalım. Bir tane zincir çektim. Ve burada bir zincir atlıyorum. İkinci zincire batarak bir tane sık iğnemizi yaptık. Bu da 7. karemiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bununla beraber 7 kare yapmış olduk. Şimdi burada bir zincir çekiyoruz. Ve tekrar çeviriyoruz. Evet, bir zincir yapıp döndük. Bu önümüzdeki boşluğa değil, diğer boşluğa batarak bir tane sık iğne yapalım. 2 zincir, diğer boşluğa sık iğne, 2 zincir, sık iğne, 2 zincir, sık iğne. Bu şekilde 2 zincir, bir sık iğne yapıyoruz. Bütün motiflerimizin en son kenarında. Bu şekilde öreceğiz. Bu köşeye kadar örüp gelelim. Evet, köşeye kadar 2 zincir, bir sık iğne olarak ördük. Ve köşe kısmımızda bir zincir çekelim ve önümüzdeki trabzanın tepesine, köşedeki trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapalım. Tekrar bir zincir çekelim ve önümüzdeki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi 2 zincir, bir sık iğne olarak aynı modelimizi uygulamaya devam edelim. 2 zincir, bir sık iğne. Sadece köşe kısımlarımızda bir zincir, bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne olarak öreceğiz bu sırada. Bütün motiflerimizin son sırası bu şekilde ilerleyecek. Evet, burada 2 zincir, bir sık iğne yapıyoruz. Bu köşede bir zincir, bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yapıyoruz. Ve bu köşede de aynı şekilde bir zincir, bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne. Diğerleri 2 zincir, bir sık iğne olarak ilerleyecek. Buraya kadar gelelim ve burada ipimizi koparacağız artık. Buraya kadar örüp geliyoruz. Evet, anlattığım şekilde bu kenara kadar örüp geldim. Şimdi burada bir tane zincir çekiyoruz.
Ve önümüzdeki bir zinciri atlayıp ikinci zincire batarak bir kaydırma yapıyoruz ve bir zincir çekerek ipimizi keseceğiz burada. Evet, bu kadar motiflerimizin yapılışı. Burası askı kısmı. Askı kısmımız. Bu şekilde 3 tane parça elde etmiş olduk. Bir tane büyük bir parçamız var. Yani 4 tane köşesi tam olan parçamız var. Askı kısmı yok bunda. Bir tane de bu şekilde askı kısmı olan parçamız var. Burasını örmediğimiz. Bir tane daha aynı parçadan ördük. Şimdi sizinle beraber. Evet, bu ikisinin askı kısmı yok. Bir tanesinin bütün bir kare olarak ördük. Şimdi nasıl birleştirdiğimi anlatayım. Bu uçlarını, kalmış olan uçlarını tığla ters yüzüne doğru çekerek içinden yürüterek kaybedelim. Ve bu başlangıç yerindeki bu ucumuz vardı. Bu ucumuzu da burada sık iğnelerin altından geçire kaybediyoruz ve fazlalıklarını kesiyoruz. Daha sonra size nasıl birleştirdiğimi parçaları göstereceğim. Şu şekilde bir üçgen yapacağız önce. Şöyle. Daha sonra bu askı kısımlarından tutarak bu şekilde katlayacağız. Ve buraya yerleştirip birleştireceğiz. Daha sonra diğer askı kısmı olan parçamızı tutacağız. Bu şekilde üçgen yapacağız. Ve onu da buraya birleştireceğiz. Hepsini birbirine birleştireceğiz. Ve buradan askımızı öreceğiz. Şimdi ben size nasıl birleştirdiğimi anlatacağım. Siz de parçalarınızı bitirin. Bu fazlalık uçlarımızı keselim, temizleyelim. K tipli ördüğüm çantaları ben ütülüyorum. Ütüleyelim parçalarımızı. Evet, birleştirmemize geçelim. Bu şekilde üçgenlerimizi bir araya getirdik. Şu düz ördüğümüz yerler askı kısmına denk geldi. Bütün parçalarımızın ön kısmı. Ben sık iğne yaparak birleştiriyorum bütün parçaları. Ama siz iğneyle de birleştirebilirsiniz. Şimdi burada köşede bu sık iğnelerle tekli trabzanları yaptığımız yer bu köşe. Buradaki en tepeden batalım ve buraya ipimizi sabitleyelim ve bir zincirimizi çekelim. Aynı boşluğa şu karşı tarafında yine burada bir sık iğne, bir trabzan yaptığımız aynı kenara tek gelen yerden, köşeden iyice emin olalım. Yanlış bir şey yapmayalım. Evet, burada köşeden batıyoruz. Sık iğne yaptığımız yer vardı. Tepe. Şu şekilde hem bundan batalım hem karşıdan batarak sık iğnemizi yapalım. Şimdi burada bir tane zincir çekmiştik. Bu boşluktan batalım. Karşıda da bir tane zincir çekmiştik köşelerde. İkisini bir tutturarak bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Sık iğnenin tepesinden batalım ve karşıdan da yine sık iğnenin tepesinden batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Ve iki tane zincir çektiğimiz boşluğa batalım. Karşıda da iki tane zincir çektiğimiz boşluğa batarak buraya aynı boşluğa bir tane daha iki tane sık iğnemizi yaptık. Sık iğnenin tepesinden batalım. Karşıdaki sık iğnenin tepesinden de batalım. Buraya da bir sık iğne yapalım. Evet, iki zincirli boşluklara iki tane sık iğne yapıyoruz. Ve sık iğne yaptığımız tepelerden de tutturarak bir tane de oraya sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde birleştireceğiz şimdi. Sık iğnelerimizi bu şekilde yapalım. Evet, köşeye kadar bu işlemi yapıyoruz. Sık iğnelerimizi yapalım. Ve bu köşe kısmından da bu şekilde arkaya doğru dönerek bu kenara kadar devam edeceğiz sık iğnelerimizi yapmaya. Şu şekilde yani. Buradan devam edeceğiz tutturmaya. Ve böyle bütün bir kenarı sık iğne ile birleştireceğiz.
diğer kenara kadar. Evet, yapıp geliyoruz. Şimdi ben bu köşeye kadar birleştirdim bu kenarı sık iğne yaparak ve köşeyi nasıl döndüğümü de size anlatayım. Ve sık iğnelerimizi birleştirdik karşılıklı. Şimdi burada bir zincir çekmiştik köşelerde. Bu bir zincirlik boşluklara batalım. Karşılıklı gelecek şekilde ve sık iğnemizi yapalım. Sık iğnenin tepesine yine sık iğne ile beraber sık iğnemizi yapalım. Bir zincir boşluğundan batalım ve zincir boşluğundan batıyoruz. Bir tane çekmiştik köşelerde. Sık iğnemizi de direkt karşıdaki sık iğneye batarak birleştireceğiz. Ve şimdi iki zincir bir sık iğne yapmıştık diğer taraflarda. Sadece köşede bir zincir bir sık iğne yapmıştık. Buralarda birer tane battık. İki zincir boşluklu yere yine iki tane sık iğne yaparak diğer tarafa doğru ilerleyeceğiz. Sık iğneleri de sık iğne yapıyoruz. Zincir boşluklarına iki tane, yani iki zincir çektiğimiz yerlere iki tane, bir zincir çektiğimiz yerlere bir tane sık iğne yapacağız. Evet, bu şekilde dönerek sona kadar birleştirelim. Bu şekilde yukarı kadar birleştiriyoruz. Çantamızın bir tarafı oluşmuş oluyor. Aynı işlemi bu kenara kadar yapalım. Bütün karşılıklı gelen sık iğnelere sık iğnelerimizi yapalım. Zincirlere sık iğnelere birleştirip gelelim. Evet, buraya kadar sık iğnelerimizi yaptık. Buradaki zincir boşluklarına da sık iğnemizi yapalım. Ve yine burada köşedeki trabzan sıramız vardı. Oradaki en son sık iğne yapmıştık. Ona da batalım. Karşısına denk gelen köşeye de aynı şekilde batarak sık iğnemizi yapalım. Buradan devam edebiliriz diğer parçaya hiç kesmeden. Evet, öbür parçamızı da alalım. Yine askı yeri yukarıya gelecek şekilde ayarladık. Şöyle. Yine bu karşıdaki aynı sık iğnenin içine, pardon, bu köşeyi tutturalım önce. Burada yine sık iğne yaptığımız bu en köşedeki ilmekten, sık iğnenin tepesinden tam emin olalım yine. Evet. Bu sık iğnenin tepesinden batalım. Ve karşıda biraz önce köşede batmış olduğumuz sık iğne vardı. Diğer parçayı birleştirirken oradaki aynı sık iğne tepesinden batarak buraya da sık iğnemizi yaparak birleştirme işlemine başlıyoruz. Evet, sık iğnemize bir sık iğne, bir tane zincir çekmiştik burada karşılıklı. Bunları tutturalım. Zincir boşluğuna bir sık iğne tepelerine yine karşılıklı tutturduk. Bir sık iğne. Burada iki zincirimiz vardı. İki zincirli yerlere iki tane sık iğne. Sık iğne tepelerine bir sık iğne. İki zincirli yerlere iki tane sık iğne olacak şekilde birleştiriyoruz. Bunun da hepsini anlatmayayım. Sadece başlangıç yerini anlatmış oldum. Evet, bu şekilde birleştireceğiz köşeye kadar. Köşede bir zincir çektiğimiz yere bir sık iğne, sık iğne tepesine bir sık iğne, bir zincir çektiğimiz yere bir sık iğne yapacağız. Diğer bütün ilmeklerimizde iki zincir çektiğimiz için iki sık iğne, sık iğne tepelerine bir sık iğne olacak şekilde yine buraya kadar örelim. Sonuna kadar anlatmayayım. Bu köşedeki de yine buradaki köşedeki sık iğne ile aynı burada başlamış olduğumuz sık iğne, aynı sık iğneden batarak bu şekilde sık iğnemizi yaparak bitirelim ve bir kaydırma yapıp bir zincir çekerek ipimizi keselim burada da. Ben ağız kısmında, sap kısmında farklı bir ip tercih ettim. Daha yani rengi değişik mavi bir iple ördüm. Ama siz isterseniz aynı renkle de örebilirsiniz. Bu şekilde birleştirme işlemini bitirelim ve ağız kısmına, askı kısmımızı yapmaya başlayalım. Evet, birleştirme işlemim bitti. Bu şekilde oldu. Ben 3 motifi de aynı renk ördüm. Siz isterseniz farklı farklı renklerde de örebilirsiniz. Şimdi ben askı kısmını
mavi renkle öreceğim. Siz aynı renkle de örebilirsiniz. Şu şekilde kenardan, şurada iki kenar için bıraktığımız düz yerlerden, bu köşesinden ipimizi, tığımızı geçirelim. İpimizi buraya sabitleyelim. Bir zincir çekiyoruz ve aynı boşluğa bir tane sık iğne yapalım. Evet, bütün boşlukların içine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde diğer kenara gelene kadar 2 tane boşluğun içine bir tane trabzanın tepesine olacak şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Evet, bu şekilde diğer kenara gelene kadar sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Evet, kenara gelene kadar ben sık iğnelerimi yaptım. 40 tane sık iğnesi oldu. Sık iğnem oldu. Evet, devam ediyoruz aşağı doğru. Bir tane zincir boşluğuna, diğer zincir boşluğuna bu şekilde dönelim. Sık iğnenin tepesine ve burada 2 tane zincir çektiğimiz yerlere 2 tane sık iğne, yine sık iğne tepesine de bir tane sık iğne olacak. 2 tane boşluğa, bir tane sık iğnenin tepesine. Evet, bu şekilde bu köşeye gelene kadar bu şekilde örüp gelelim. Evet, köşeye kadar, orta yere kadar sık iğnelerimizi yaptık. Bu şekilde en sonuncusu. Şimdi bu sık iğneye batarak bir sık iğne çıkaralım. Ve burada ortadaki ilmekten de bir şu sonradan örmüş olduğumuz ekleme sık iğnesinin ortasındaki sık iğneden de bir ilmek çıkaralım. Ve sıradaki batmamız gereken sık iğneden de şöyle bakalım nasıl düzgün duracak. Evet, şu bir zincir çekmişiz. Daha sonra sık iğne yapmışız. Bu sık iğneden de bir ilmek çıkaralım. Ve tığımızda 4 tane ilmeğimiz var. Hepsini bir seferde örelim. Orta yer düzgün dursun diye. Ve direkt buradaki boşluktan devam ediyoruz. 2 tane sık iğne boşluğa. Bir tane sık iğne, sık iğnenin tepesine olacak şekilde 2 boşluğa sık iğne, bir sık iğnenin tepesine bir sık iğne olacak şekilde yine diğer askımızın olduğu yere kadar bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Orta kısmımız bu şekilde oldu. Evet, örüp gelelim bu kenara kadar. Evet, kenara kadar ördük yine. Ve burada da bir sık iğne bir zincir boşluğuna, bir sık iğne diğer zincir boşluğuna ve trabzanımızın tepesine bir sık iğne olacak şekilde köşemizi döndük yine. Buradaki boşluğa 2 tane sık iğne yapıyoruz. Trabzan tepesine bir sık iğne. Bu boşluğa 2 sık iğne. Trabzan tepesine bir sık iğne olacak şekilde burayı da örelim. Evet, gösterdiğim şekilde köşeleri dönüyoruz. Ve 2 sık iğne ortaya, bir sık iğne trabzan tepesine olacak şekilde yine bu kenara kadar örelim. Bu köşeyi de aynı gösterdiğim gibi bir zincir olan yerlere birer tane sık iğne yaparak bu kenarımızı da dönüp bu ortaya kadar örelim. Ve bu orta yeri diğer kenarda gösterdiğim şekilde birleştirelim. Ve bu kenara kadar sık iğnelerimizi örelim aynı şekilde. Buraya kadar örüp geliyoruz. Evet, sık iğnelerimizi örüp kenara kadar geldik. Askımızın olduğu yere kadar. Burada en sonda bir tane zincir çektiğimiz boşluk kaldı. Buraya da bir sık iğne yapalım. Ve burada ilk başta yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine batarak buraya bir kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir çekelim ve aynı yere bir tane de sık iğne yapalım. Evet, şimdi burada 35 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Bu şekilde 35 tane zincir çekip gelelim. Evet, 35 tane zincirimizi çektik. Şimdi kaç santim olduğunu da ölçeyim ben size. Şu şekilde ölçünce 26 santim zincirimizin uzunluğu oldu. 35 tane zincir çektik. Şimdi 3 tane sık iğne atlıyoruz. Önümüzdeki 1, 2, 3 tane sık iğne atladık. Ve dördüncüye batarak bir kaydırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde yine 35 tane zincir çekip gelelim. Evet, 35 tane zincirimizi çektim. Yine bu önümüzdeki 1, 2, 3 tane sık iğneyi atladık ve dördüncüye batarak bir tane kaydırma yaptık ve yine 35 tane buraya zincir çekeceğiz. Ve bu kenara gelene kadar 35 tane zincir çekip 1, 2, 3 tane sık iğne atlayacağız. Dördüncüye bir kaydırma yaparak yine 35 tane zincir çekeceğiz. Bu şekilde ilerleyecek bu kenara gelene kadar. Evet, örüp gelelim. Evet, 35 tane sonuncu zincirimizi de çektik. Ve 1, 2, 3 tane atlıyoruz. Dördüncünden batarak bir kaydırmayla buraya da sabitliyoruz bunu. Evet, 10 tane oldu. Bu zincirlerden oluşan halkalarımız 10 tane oldu. Benim ölçülerimle. Sizinkisi daha fazla ya da daha az olabilir. Evet, kaydırmayla sabitledik ve her sık iğnenin tepesine bu şekilde batarak bir tane kaydırma yapalım. Bütün sık iğnelere bir kaydırma yapıyoruz. Çok fazla sıkmayalım elimizi. Rahat bırakalım. Çok da gevşek olmasın. Sık iğnelerin tepesinden bu şekilde batıyoruz. Ve direkt içinden çıkarıyoruz ilmeğimizi. Bu şekilde kaydırmalar yapalım. Evet, kaydırmamızı yapalım. Bütün sık iğnelerin tepesine birer tane kaydırma yapalım bu kenara kadar. Ve bu kenara geldiğimiz zaman yine burada 35 tane zincir çekip 3 tane sık iğne atlayıp 4. sık iğneye batarak kaydırma yapıyoruz. 35 zincir çekiyoruz. 3 tane sık iğne atlıyoruz. 4.'ye batarak kaydırma yapıyoruz bu kenara kadar. Ve burada da yine bu şekilde kaydırmalarımızı yapacağız. Buraya kadar geleceğiz. Buraya kadar kaydırmalarımızı yapalım. Ve bu kenarda sonuncu kaydırmamızı yaptığımızda ipimizi keseceğiz. Evet, bütün ağız kenarımıza kaydırmalarımızı yaptık. Ve burada zincirlerimizin üstünden ben askımızın bu tarafını ördüm bu şekilde. Buradan sık iğneler yaparak öreceğiz. Şimdi anlatacağım size. Diğer tarafın zincirleri bu şekilde bekliyor. Evet, şöyle. Kaydırmamızı en son yaptığımızda ipimizi kopardık ve buradan ekledik. Ve bu da askının boyu ne kadar olduğunu anlamam için bu tarafı da örmem lazım. Onun için kesmedim ipimi. Bu şekilde bıraktım. Daha sonra kısa ya da uzun gelirse ekleyerek oradan yani devam ederek öreceğim. Şimdi şu şekilde zincirlerimizin üst taraflarında ilmekler alacağız içinden. Şu şekilde batalım. İpimizi ekliyoruz. Bir zincirle sabitleyelim ipimizi buraya. Şimdi şu şekilde ipimizi döndürelim. Bir zincir çekelim ve bu boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve diğer zincir boşluğumuzu alalım elimizde. Bunun içine de bir sık iğne. Diğer zincir boşluğunu alalım. Ona da bir sık iğne.
Her zincir boşluğunun içine bir tane sık iğne yaparak zincirlerimizi birleştiriyoruz burada. Bu şekilde birleştirelim. Evet, bütün boşluklarımıza birer tane sık iğne yaparak bu zincirlerimizi birbirine birleştirelim. Evet, bütün zincirlerimizin içine bu şekilde sık iğneler yaptık. Şimdi bir tane zincir çekelim ve modelimizi çeviriyoruz. Askımızı örmeye devam ediyoruz. Bu önümüzdeki ilk sık iğne boşluğundan batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğnemizi yapalım. Sonuncu sık iğnemiz 10 tane sık iğnemiz var. Bu zincir boşluklarımız da 10 taneydi. Yine bir tane zincir çekiyoruz ve çeviriyoruz ve önümüze gelen ilk sık iğne boşluğundan batarak sık iğneleri yapmaya devam ediyoruz. Yine 10 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, sonuncuya da batalım. 10 tane sık iğnemizi yaptık. Bir zincir çekip yine modelimizi çeviriyoruz. Evet, askımız bu şekilde görünüyor. Bu şekilde ilerleyecek. Şimdi ben diğerinin ipini de kesmemiştim. Çünkü ne kadarının yeterli olacağını daha bilemiyorum. Bu askıyı da örmeden. Evet. Şimdi ben örüp geleyim, bu şekilde bir zincir çekip 10 tane sık iğne yaparak askımızı bu kadar uzatacağız. Yani eşit olacak iki askı boyumuz. Örüp geleyim, ne kadar yeterliyse kaç sıra ördüğümü ve kaç santim ördüğümü size söyleyeceğim. Şimdi bu şekilde öre öre devam edelim. Evet, askımız bitti. Şu şekilde sayalım kaç sıra örmüşüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 sıra sık iğne ördüm. Şimdi santim olarak da ölçelim. Bu üstte ördüğümüz yer 19 santim sık iğne ördük. Şu altın zincirlerini ayrıca ölçeyim. Evet, zincirleri 11 santim oldu. Komple ölçtüğüm zaman şöyle ölçünce yani 31 santim, 30 santim tek tarafının askısı oldu. İki askıyı da aynı şekilde örelim. Aynı şekilde santim olarak ve sıra olarak. Evet, şimdi uçlarımızı temizleyeceğiz. Bu şekilde ipimizi çekiyoruz. Ve bu ipimizi keselim. Daha sonra içinden yürütürüz ucumuzu altında. Şimdi bu ipimizi de keselim. Şöyle biraz uzun keselim burayı. Nasıl birleştirdiğimi anlatayım. Bu ilmeğimizi bu şekilde çıkarıyoruz. Ve şöyle düzgün olarak denk geldiğine dikkat edelim. Uçlarımızı, yani çantamızın askısını. Ben daha ince uçlu bir tığ kullanacağım şimdi. Siz isterseniz iğneyle daha rahat olur derseniz iğneyle de yapabilirsiniz. Ben 2,5 milim tığla yaptım. Şimdi şu şekilde tığımızı sık iğnemizin üstündeki kanatlardan geçirelim. Ve bu ipimizi tığımıza dolayarak arka kısma doğru çekelim.
Şimdi diğer karşı taraftaki sık iğnelerden geçirelim. Ve bu ucumuzu tığımıza dolayarak ön tarafa doğru, üste doğru çıkaracağız. Tabii tığımız ince geldi ipimize. Bu şekilde sıkıştıralım iyice. Şimdi yine buradan alttan tığımızı takalım karşıdaki sık iğneye. Ve bu şekilde ipimizi alta doğru çekiyoruz. Daha sonra üstten takıyoruz. İpimizi üste doğru çekiyoruz. Ya iğneyle daha kolay olur. Ama ben tığla göstereyim. Diğer sık iğneden devam edelim şimdi. Görünüyor mu kameraya? Evet. Şuradan takıyoruz. Sık iğnemizin alta doğru çekiyoruz. Daha sonra buradan üstten takıyoruz. İpimizi bu şekilde yukarı doğru çekiyoruz. Sıkıştırıyoruz tabi arada. Sonra diğer karşıya denk gelen sık iğneden geçirerek bu şekilde içe doğru çekelim. Ve diğer karşıdan ipimizi takarak yukarı doğru çekiyoruz. Bu ikisini taktım. Karşıdaki sık iğneyi de taktım. Bu şekilde tığımızı üste doğru çektik. Evet, sık iğnelerimiz bitene kadar tekrarlıyoruz. Karşılıklı gelen sık iğnelerimizi. Şimdi bu uçlarımızı iç yüzüne doğru çekelim. Ters yüzüne doğru yani. Ve orada gizleyeceğiz artık uçlarımızı. Evet ve içinden yürüterek bu uçlarımızı kaybedelim. Evet, bu şekilde oldu birleştirme yeri. Tersten de bu şekilde görünüyor. Önden de bu şekilde göründü. Siz iğneyle de yapabilirsiniz. Şimdi bu uçlarımızı temizleyelim ve çantanın bitmiş haliyle görüşelim. Evet, çantamız bitti. Bu şekilde çok güzel bir çanta oldu bence. Şu şekilde tersi de. Şöyle içi. Siz isterseniz çıt çıt dikebilirsiniz ya da astar dikebilirsiniz içine. Evet, bu şekilde askı kısmımız. Şimdi kat ipli olduğu için biraz sert duruyor tabi. Siz koton iplerle de örebilirsiniz. Daha yumuşak durar koton iplerle. Kat iple böyle sert durdu. Evet, farklı tariflerde değişik güzel çanta tarifleriyle tekrar görüşmek üzere. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim.